Hepinize merhaba dostlar. Umarım çok iyisinizdir. Bu videoda sizlerle beraber 10 dakikada bir web site kuracağız. Sıfırdan kuracağız. Her şeyle adım adım anlatacağım. Bu videoyu atlamadan izlerseniz sonuna kadar bu videonun sonunda artık kendi sitenizi kurabilecek kadar deneyimli hale geleceksiniz. Kendi sitenizi kurmak için yapacağınız tek şey bu videodaki adımları tek tek uygulamak olacak. Çok zor değil, inanın bana. Dünyanın en basit işlerinden bir tanesi, fakat binlerce lira alıyorlar sırf basit işler için bile. İşte ben sizi bu yükten kurtaracağım. Hatta eğer yeteneğinizi geliştirirseniz site üretip satabileceksiniz bile. Tek yapmanız gereken bu videoyu sonuna kadar izlemek ve yaptıklarımı birebir uygulamak. Site kurma aşamasını 5 farklı adımda yapmak istiyorum ben. 5 farklı adıma bölme sebebim de aslında işlerinizi kolaylaştırmak. Çünkü tüm işlemleri bir anda yapmaya kalkarsanız muhtemelen kafanız karışacaktır. Fakat ben 5'e böleceğim. Web sitenin domainini alacağız, hostingini alacağız, web siteyi kuracağız, WordPress'te temalarını yükleyeceğiz, sonra içeriklerini hazırlayacağız. Her şeyi sil baştan birlikte yapacağız. Bu sayede kesinlikle en ufak bir şey bile atlamayacaksınız, en ufak bir soru işaretiniz bile kalmayacak. Birinci adım site ismine karar vermek. Her ne kadar siz özgür freestyle takılacağım deseniz de sitenizin bir ismi olması gerekir. Sitenizin ismi karakteridir aslında. Tıpkı sizin isminiz gibidir. Sitenizin ismini çok iyi ayarlamalısınız ki Google'a üst sıralarda yükselmeniz de bunun sayesinde olacaktır. O yüzden site isminiz hem anahtar kelimeler içermelidir hem daha mantıklı ve akılda kalıcı şeyler olmalıdır. Şimdi ilk yapmanız gereken şey bir site ismine karar vermek, sonra o site isminin alınabilirliğini kontrol etmek. Güzel hosting'e girdikten sonra almak istediğimiz alan adının almaya uygun olup olmadığını kontrol etmek için ilk başta alan adına, sonra ise alan adı kaydı kısmına tıklıyoruz. Karşımıza domain alan adı sorgulama kısmı çıkacaktır. Burada alan adı kayıt kısmında yer alan boşluğa almak istediğimiz alan adımızı yazıyoruz. Ardından ara butonuna tıklayarak almak istediğimiz alan adının uygun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Şimdi sorgulama tamamlandıktan sonra karşımıza böyle bir sayfa açılacak. Site bizim adımıza alan adımızın uygun olup olmadığını kontrol edecek. Eğer alan adımız almaya uygunsa gördüğünüz gibi yeşil bir kutucukta müsait simgesi yer alacak. Şimdi alan adımızı kontrol ettik. Alan adımızı alabiliyoruz. Güzel, çok harika bir haber. Şimdi yapmamız gereken diğer şey ise alan adımızı ve hostingimizi belirlemek. Ben bu alan adı ve hosting satın alımı için Güzel Hosting'i tercih ettim. Güzel Hosting'i ben aylardır, yıllardır hatta kullanıyorum. Yaklaşık 3 yıl oldu. 3 yıldır en ufak bir sorun yaşamadığım tek hosting firması. Bu yüzden sizlere de Güzel Hosting öneririm. Aynı zamanda Güzel Hosting ile görüştüm ve sizin için özel bir indirim kuponu aldım. İlerleyen dakikalarda o indirim kodundan da bahsedeceğim sizlere. Sadece bu videoyu izleyenler özel. Bu videodaki adımları uygularsanız, o indirim kodunu da uygularsanız %10 indirimle başlayacaksınız kazanmaya. Bence güzel bir adım. Şimdi ilk olarak domaininizi almanız gerekiyor. Domaininizi almak için yapmanız gereken adımlarsa şöyle. Eğer alan adımız almaya uygunsa gördüğünüz gibi yeşil bir kutucukta müsait simgesi yer alacak ve sağ tarafındaysa almak istediğimiz alan adını alabileceğimiz bir kart yer alacak. Satın almak için buraya tıklıyoruz. Sonra devam butonuna tıklıyoruz. Şimdi bizi gördüğünüz gibi ek hizmetler karşılıyor. Burada DNS yönetimiyle bir işimiz yok bizim, fakat Whois gizlilik bilgileriyle belki işimiz olabilir. Açıkçası ben Whois gizlilik bilgilerini kullanmaya dikkat ediyorum. Sitenizin anonim kalmasını istiyorsanız sizin de kullanmanız gerekiyor bu hizmeti. Eğer bir sitenin kime ait olduğunu, ne zaman açıldığını, ne zamandır aktif olduğunu ve daha birçok bilgiyi öğrenmek istiyorsanız Whois sitesine girerek bunu öğrenebilirsiniz. İnsanların sizin hakkında bu tür bilgilere sahip olmasını istemiyorsanız bu hizmeti satın almanız gerekiyor. Bu hizmeti satın aldığınızda Güzel Hosting sizin adınıza değil, karmaşık bir konfigürasyon içinde kaydedecektir. Alan adınızı böylece hiç kimse size ait olduğunu öğrenemeyecektir. Eğer hizmeti almak istiyorsanız kutucuğu işaretleyip devam butonuna basabilirsiniz. Şimdi karşınıza gördüğünüz gibi bir sepet özeti geliyor. Bugün ödemeniz gereken tutar 59.65 TL. Yıllık ödemeniz gereken tutar 71.54 TL. Fakat bu rakam değişebilir. Buna çok fazla takılmayın derim. Aşağı indiğimizde göreceksiniz bir indirim kodu bölüm var. Bu indirim kodu kısmında size vereceğim özel bir indirim kodunu girdiğinizde %10 indirim kazanacaksınız. Bu indirim kodu yalnızca bu videoyu izleyenler özel. Güzel Hosting'den aldığım bir indirim kodu. Buraya girerseniz indirim kodunuzu, daha sonrasında sağdaki butona tıklayarak indirim kodunuzu aktif edebilirsiniz. İndirim kodunuzu aktif ettikten sonra ödeme kısmına geçebilirsiniz.
Ödeme kısmına geçtiğinizde kişisel bilgileriniz yer alacak. Buradaki bilgileri girmek zorundasınız. Az önce dediğim gibi eğer Whois gizlilik bilgileri paketinden satın alırsanız burada kişisel bilgileriniz hiç kimseye gösterilmez. Fakat bu paketi satın almazsanız buradaki bilgiler biri sizin sitenizi arattığında karşılarına çıkacaktır. Aynı zamanda fatura adresi, telefon numarası ve e-mail adresi gibi şeyler de karşılarına çıkıyor. O yüzden dikkat edin. Aşağı indiğimizde alan adı açık Whois bilgileri diyor. Buradan Whois bilgilerini başka bir isme kaydedebiliyorsunuz. Bu avantaj var. Eğer onu satın almasanız bile siz farklı bir isme yönlendirebilirsiniz. Ödeme kısmına geldiğimizde kredi kartı ya da havale ile ödeme yapabiliyorsunuz. Fakat ben kredi kartını tercih ediyorum çünkü çok daha hızlı ve basit bir şekilde işlemler gerçekleşiyor. Daha sonrasında aşağı indiğimizde sipariş notlarınızı ekleyebilirsiniz. Sonrasında hizmet sözleşmesini kabul ettikten sonra artık siparişinizi tamamlayıp ödeme aşamasına geçebilirsiniz. Şimdi domaininizi aldık. Çok güzel, fakat daha önemli bir adım var, o da hosting. Hosting nedir? Size çok kısa bir şekilde ondan bahsetmek istiyorum. Domain bir alan adıdır, isminizdir. Hosting ise sizin yaşayacağınız yerdir. Sitenizin yaşayacağı yerdir. Hosting çok önemlidir. Hosting olmazsa olmazdır zaten. Hosting olmazsa siteye erişim sağlayamazsınız, site kurulamaz. Hostinginize doğru karar vermeniz de şu açıdan önemli. Hosting sitenizin hızından tutun geleceğine kadar her şeyi belirleyen şeydir. Ne kadar kullanıcı alacaksınız, ne kadar ziyaretçi trafiğine elverişli bir hostinge sahip olacaksınız, bunlara karar vermeniz gerekiyor. Fakat sizi bu dertten kurtaracağım. Özellikle yeni site kuran biriyseniz tek tek düşünmenize gerek yok. Sizin için özel bir paket buldum. O paketi kullanarak 5 siteye kadar sitelerinizi barındırabileceksiniz. Herhangi bir sorun da yaşamayacaksınız. Benim 3 tane sitem var. 3 sitem de vızır vızır çalışıyor. Ona rağmen bu VP mini paketi fazlasıyla yetiyor bana. Hosting hizmetinden yararlanmak için tekrar güzel hosting'e girdikten sonra göreceğiniz menüden web hosting'e giriyoruz. Ardından WordPress hosting'i seçiyoruz. Açılan pencerede 3 farklı paket bizi karşılıyor. VP Mini, VP 5 site limitsiz, VP limitsiz şeklinde. Bizim için VP Mini fazlasıyla yeterli olacaktır. Çünkü VP Mini özellikle yeni site açanlar için hazırlanmış bir paket. Bu pakette 3 GB SSD disk alanı, 50 GB aylık trafik ve 5 adet site barındırabileceğiniz bir kapasite sunuluyor. Yani 5 tane web siteniz varsa VP Mini paketinde barındırabiliyorsunuz. Ayrı ayrı hosting almanıza gerek kalmıyor. Bu yönüyle çok faydalı bir paket. Bunun yanı sıra SSD disk alanı kullandıkları için çok daha hızlı işlemler sağlanabiliyor. Biliyorsunuz bir SSD bir de HDD adı altında 2 farklı depolama birimi var. SSD disk çok daha hızlı, çok daha pratik işlemler yapabiliyor. Aynı zamanda mesela sitenize girdiğinizde giriş hızınızı da etkiliyor. Hangi hostingi alacağımıza karar verdikten sonra o hosting paketinin altındaki sipariş butonuna tıklıyoruz. İşte şimdi size hangi hostingi hangi alan adıyla kullanacağınızı soruyor. Burada sepetimdeki alan adını kullan şeklinde yapıp az önce satın almayı denediğimiz domaini girdikten sonra kullana basıyoruz. Böylece az önce hazırladığımız domaini bu hostingle bağlaştırıyoruz. Böylece farklı ayarlar yapmamıza da gerek kalmıyor. Şimdi tekrar sepet ve ek hizmetler paketi geldi karşımıza. Burada kısacası sipariş özetimizi görebiliyoruz. Böylece hangi fiyatlar ödeyeceğimizi vesaire kontrol edebiliyoruz. Aşağı indiğimizde ödeme sıklığımızı görebiliyoruz. Default olarak aylık geliyor fakat siz bunu yıllık yapmanızı öneririm. Yıllık hem daha uygun fiyata geliyor hem de aylık ödemeleri unutabiliyorsunuz. Genellikle alan adı ve hosting ödemeleri yıllık yapılıyor. Aklınızda bulunsun. Aşağı indiğimizde paket özelliklerini görebiliyorsunuz. Eğer paket özelliklerinizin size yetmeyeceğini düşünüyorsanız buradan ekstra paketler satın alabiliyorsunuz. Örneğin 3 GB disk yetmez diyorsanız 5 ya da 7 GB'ı çıkartabiliyorsunuz. 50 GB aylık trafik yetmez diyorsanız 75 GB, 100 GB'a çıkartabiliyorsunuz ve bu şekilde farklı eklentiler de ekleyebiliyorsunuz. Kendinize göre modifiye edebiliyorsunuz paketinizi. Fakat şu an için mevcut paket gayet yeterli olacaktır. İşte asıl can alıcı noktaya geldik. WordPress hazır kurulumu. Normal şartlarda WordPress'i biz kendimiz kurmamız gerekiyordu. Bu da biraz zorlu bir süreç fakat güzel hosting direkt bu paketinde bize WordPress'i hazır getiriyor. Burada sadece yapmamız gereken WordPress admin panelinin kullanıcı adı ve şifresini yazmak. Admin panelinin kullanıcı adını admin yapıyoruz haliyle. Şifrenizi de kendinize göre bir şifre belirleyebilirsiniz. Daha sonrasında ödeme yapmak için devam butonuna tıklayınız. Şimdi zaten az önce yaptığımız işlemleri tekrar sunuyor. Bunu herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Direkt devama tıklıyoruz. Karşımıza kısa bir sepet özeti çıkıyor. Gördüğünüz gibi 64.90 TL sadece hosting ücreti. Yani şu anda almaya çalıştığımız ücret. Ondan önce alan adı kaydı yapmıştık beraber. O alan adı kaydının da ücretini daha ödememiştik. O yüzden 50.55 TL'de alan adı kaydı ücreti geldi. Toplamda 136.23 TL ödememizi istiyor. Biraz aşağı indiğimizde tekrar bir indirim kodu kutusunu görüyorsunuz. Bu indirim koduna size özel olarak güzel hosting'den rica ettiğim ve aldığım
%10'luk indirim kodunu yazabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında mevcut. Mahmut TV 10 olarak girebilirsiniz kodunuzu. Yine biz de bir girelim, belki aktif etmişlerdir. Mahmut TV 10 olarak kodumuzu giriyoruz. Evet, aktif etmişler. %10'luk indirimini kazanmış olduk şimdiden. Bu şekilde %10 indirimle başlayabilirsiniz satın alma işlemlerine. %10'luk indirimi de kazandıktan sonra toplam 128.57 TL'ye hem hostingimizi alıyoruz hem alan adımızı alıyoruz ve artık ödeme aşamasına geçebiliriz. Tekrar size ödeme aşaması karşılıyor. Kredi kartı ya da havale seçeneklerinden bir tanesini seçebilirsiniz. Ardından sipariş notunuzu oluşturabilirsiniz. Sonrasında hizmet sözleşmesini kabul ettikten sonra siparişi tamamla ve ödemeye bastıktan sonra artık alan adınız ve hostinginiz hazır hale gelecek. Şimdi hepsini hallettik. Sonunda hostingimizi de aldık fakat sitemiz aktifleşti mi? Bir de onu kontrol edelim. Şimdi sitemizin aktifleşip aktifleşmediğini görmek için site adresimizi buraya yazıyoruz. Ve sitemiz aktif durumda. Fakat gördüğünüz gibi sitede çok saçma bir tema var. Bu tema WordPress'in kendi atadığı yeni kullanıcılara yönelik bir tema. Herhangi bir içerik yok. Gördüğünüz gibi sadece WordPress'in yazdığı merhaba dünya yazısı var. Onun haricinde herhangi bir eklenti, herhangi bir içerik yok. Şimdi sitemizi düzenlememiz gerekiyor. Sitemize yeni eklentiler, yeni temalar eklememiz gerekiyor. Bunun için site panelimize girmemiz gerekiyor. Sitemizin WordPress paneline girmek için linke tıklayıp sağ tarafına /wp-admin yazarak bu panele ulaşmamız gerekiyor. Hosting sayfasında hatırlarsanız bir kullanıcı adı ve şifre bölümü vardı. Orada size demiştim ki WordPress'i kendi kuracak. Orada kullanacaksınız bu kullanıcı ve şifresini. İşte oradaki kullanıcı adı ve şifresini buraya giriyorsunuz. Ardından giriş yapalım. Ve WordPress hazır bir şekilde karşımızda, artık sitemizi düzenlemeye başlayabiliriz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun, artık bir sitemiz var. Hostingimizi de ayarladık. Şimdi çok daha önemli bir adıma geldik aslında. Tema, tasarım ayarı. Bir sitenin tasarımı bence sitenin kimliğini belirliyor. Wikipedia'ya bakın, Facebook'a bakın. Aslında onlar birer kimlikler. İşte bu yüzden temanızı güzel seçmelisiniz. Bir sitenin teması oraya gelen ziyaretçilerin o sitede ne kadar kalacağını da belirler aslında. Ziyaretçi sitenizde ne kadar uzun süre kalmak isterse, ne kadar uzun süre kalırsa size o kadar kazanç sağlatır. Bunu unutmayın. Bu çok önemli bir adım. O yüzden temanızı çok düzgün seçmelisiniz. Bu videoda da sizlere özel çok güzel bir tane tema ayarladım. Astra isminde bir tema ve bu Astra temasının en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Pek çok kataloğu sizlere sunması. Hani tek bir temadan oluşmuyor. Binlerce temayı sizlere sağlıyor. Ayrıca bu Astra temasının en büyük özelliklerinden bir tanesi sürükle indir özelliğine sahip olması. Yani sadece sürükleyerek sitenizin tasarımını kendiniz baştan yaratabiliyorsunuz. Ayrıca da temada herhangi bir şekilde işte ben bu temadan kullanıyorum falan demeniz gerekmiyor. Bu yüzden bence çok avantajlı bir tema. Sitemize tema eklemek için ilk olarak görünüme, ardından temalara girmemiz gerekiyor. Sonrasında yeni ekleye tıklayabiliriz. Ardından burada bize zaten WordPress'in içerisinde kurulu olan temaları söylüyor. Buradan Astra'yı aratabiliriz. Kuracağımız temanın ismi Astra. Bu temayı kuracağız. Tema kuruldu. Şimdi etkinleştirebiliriz. Temayı etkinleştirdik. Şimdi fakat göreceksiniz ki temanın sitemize herhangi bir etkisi yok. Bunun için ilk başta temayı kurmamız, yönetmemiz gerekiyor. Buradan Get Started basıyoruz. Astra teması burada bizden bir inşa edici seçmemizi istiyor. Ben her zaman için Elementor'ı kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Gayet yetenekli bir eklenti. Astra şimdi bize tema kataloğunu sundu. Size demiştim yani çok sayıda temayı size sunuyor. İşte buradan istediğiniz görüntüyü seçebiliyorsunuz. Ben açıkçası şu görüntüyü çok seviyorum. O yüzden bu görüntüyü seçerek ilerleyeceğim. Şuradan Import Complete Site yapıyorsunuz. Biraz beklemeniz gerekecek. Ardından Import'a tıklayın. Evet, temamız kuruldu. Şimdi sitemizin yeni haline bakabiliriz. View Site yapıyoruz ve sitemizin yeni haline bakıyoruz. Sitemiz gayet şık, gayet güzel bir görüntüye sahip. Ayrıca bu temanın en sevdiğim özelliği pastel tonlarını kullanması. Sitemizde şöyle gezindiğimizde gördüğünüz gibi bir taslak var fakat bu sitenin size ait olduğunu belirten herhangi bir şey yok. Bunu yapmak için sitenizi düzenlemeniz gerekiyor. Sitenizdeki bu tür özelleştirmeler için şuradan özelleştir kısmına tıklıyorsunuz. Özelleştir kısmı temanın özelliklerini değiştirmenize yardımcı oluyor. Şimdi ilk olarak ben logoyu düzenlemek istiyorum. Aslında yeni bir logo ekleyebilirsiniz buraya ki gayet de güzel olur. Fakat logo eklemek için Google'dan bir tane logo indireceğiz. TPNG yazalım. Şimdi bu logo tabii ki de bize ait bir logo olamaz çünkü alıntı bir logo olacak. Fakat hani logonun nasıl ekleneceğini göstermek için ekleyeceğim. Şunu ekleyebiliriz sanırım. Bakayım. Şimdi T logoyu indirdim. Tekrar özelleştire giriyorum. Site Identify. Buradan logoyu değiştir yapıyorsunuz.
Ardından şu logoyu buraya sürüklüyorsunuz. Bunu seç yaptıktan sonra şu boyutunu ayarlayabilirsiniz. Ve ardından görseli kırpa basıyorsunuz. Ve logomuz eklenmiş oldu. Fakat gördüğünüz gibi çok büyük bir logo. Bunu şuradan küçültmemiz gerekecek. Bence çok seksi bir logo olmadı kesin ama en azından test için güzel bir logo örneği oldu. Şuradan çeşitli düzenlemeler yapabiliyorsunuz. İsterseniz başlığı vesaire değiştirebiliyorsunuz. Fakat buralarla ilgilenmeyeceğim. Şu an için gerek yok. Şimdi menü kısmına geldik. Menü kısmı gördüğünüz gibi şu alanı kapsıyor. Bu alanı değiştirmek için aynı zamanda şuna da tıklayabilirsiniz. Çok daha basit olur sizin için. Şuradan menüyü kaldırabilirsiniz. Geri ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında menüye çeşitli animasyonlar vesaire ekleyebilirsiniz. Şimdi ben istiyorum ki menülerden şu servisleri kaldıracağım. Bunun için ilk başta menülere giriyoruz. Sonrasında navigation'a giriyoruz. Ardından servisler ibaresine tıkladıktan sonra kaldıra tıklıyorsunuz. Aynı zamanda yeni menüler de ekleyebilirsiniz. Buradan mesela bir yazı ya da kategori eklemesi yapabilirsiniz. Ben genel ekleyeceğim. Ardından yayınla yaparak bu yeni görünümü yayınlayabilirsiniz. Tekrar sitemize girelim. Sitemize girdiğimizde şimdi gördüğünüz gibi açık bir şekilde şunların değişmesi gerekiyor. Bunların değişmesi için şuradan Edit with Elementor diyorsunuz. Çok basit bir şekilde buraları değiştireceğiz. Bu üst metni değiştirmek için tek yapmanız gereken bir yazıyı değiştirmek için üstüne tıklamak. Artık düzenleyebiliyorsunuz. Şimdi yukarıdaki metni de düzenleyelim. Ardından şuradaki servisleri ben değiştirmek istiyorum ismini. Buradaki About Us'ı da tabii ki de hakkında olarak değiştiriyoruz. Şimdi biraz aşağı inelim. Buradaki servisler kısmını ayarlayalım. İlk başta YouTube diyelim buraya. Servis 2'ye web siteler diyelim. Servis 3'e ise genel diyelim. Aşağı indiğimizde sizin için bilgiler diyelim. Şimdi sizin için bilgilerin sağ tarafında bulunan boşluğa herhangi bir tane metin atabilirsiniz. Ben Wikipedia'dan alıntıladım. Bir tane içeriğe attım. Çok da önemli olmadığı için. Şunu da kaldırın. Mesela bir tane yazıyı kaldırmak istediğinizde sağ tıklayıp delete yaparak kaldırabiliyorsunuz. Biraz daha aşağı inelim. Şurada da bence buraya bir iletişim menüsü ekleyelim. İletişim yazalım. Ardından kontak kısmına bastıklarında buraya ulaşacaklar. Şimdi şurada bir görsel menüsü var. Buna da dokunmamıza gerek yok. Artık sitemiz hazır sayılır. Şimdi içerik ekleme kısmına gelebiliriz. Pekala, her şeyi hallettik. Şimdi en önemli aşamaya geldik biliyor musunuz aslında? İçerik ekleme aşaması. Çünkü bir sitenin içeriği her şeyden önemlidir. Unutmayın. Bir site ne kadar düz bir tasarıma bile sahip olsa Wikipedia'ya bakın en basitinden. Her zaman en üste çıkıyor. Neden? Çünkü çok fazla içeriğe sahip. İşte bundan yola çıkarak sizler de içeriklerinizi düzenli olarak eklerseniz, günde en az bir makale eklerseniz siteniz için çok hayat kurtaran bir adım olacaktır. Özellikle ilk başlarda. Bu yüzden sitenizin içeriklerini düzenli olarak eklemeyi ihmal etmeyin. Gerekirse zamanlayıcı kurun. Onu da göstereceğim size birazdan. İçeriklerinizi düzenli, taze ekleyin, paylaşın, gündemi takip edin. Hadi şimdi ilk içeriğimizi ekleyerek başlayalım. Siz de buna benzer içerikler ekleyebilirsiniz. Sitemize içerik eklemek için yapmanız gereken şey yazılara, sonra ise yeni ekleye tıklamak. Ardından makaleye bir başlık eklemeniz gerekiyor. Ben bunu hazır makalelerden yapacağım. Şimdi başlık eklemeniz gerekiyor. Şu şekilde bir başlık atayalım. Aşağısına yazı yazarak direkt WordPress üzerinden içeriğinizi düzenleyebilirsiniz. Fakat ben bunu tavsiye etmiyorum. Bunun yerine Elementor'la çok daha kullanışlı bir şekilde içeriklerimizi düzenleyebiliriz. Şuradan Edit with Elementor diyorsunuz. Elementor paneli açıldı. Şimdi ilk iş bir makaleye ilk yazı eklemek. Şurada ben hazır metinler kullanacağım. Şu şekilde ilk yazımızı ekledik. İçeriğimizi eklerken bir de görsel olsun istiyorum. Görsel eklemek için şu soldaki panelden herhangi bir şeyi tutup buraya sürüklüyorsunuz. Ardından resim ekleyebiliyorsunuz. Şuraya tıkladıktan sonra içerideki resimlerden bir tanesini ekleyebilirsiniz isterseniz. Ben şunu eklemeyi düşünüyorum. Altına makaleyi yazmaya devam edeceğiz. Şunu direkt yapıştırıyorum. Bu şekilde metnimizi kopyaladıktan sonra aynen şuraya yapıştırıyoruz. İçerik ekleme fikri bu kadar basit aslında. Fakat buna elbette bir de ana görsel eklememiz gerekecek. Şuradan Settings'e giriyoruz. Ardından Featured yani öne çıkan görsele tıklıyoruz. Şuradan bir tane görsel seçmeniz yeterli olacaktır. Ben şunu mu seçsem? Yok. Ben şunu seçmek istiyorum. Bunu seçtim. Insert Media dedim. Ardından Public yapıyorum.
Artık have a look diyor. Artık sitemize bakabiliriz. Bir bakalım nasıl olmuş yazımız. Şuradan da bakabilirsiniz aynı zamanda. Şu şekilde içeriğimiz hazır. Artık Google'dan gelenler bu şekilde içeriğimize bakabilecek, yazılarımızı okuyabilecek. Google'da içeriklerimizi ön plana çıkarabilecek. Bunun için çeşitli SEO eklentileri düzenleyebilirsiniz. Sitemize ilk içeriğimizi eklemiş olduk. Şimdi tek yapmamız gereken siteyi içeriklerle doldurmak. Evet, sitemizin içeriğini de ekledik. Her şey tamam. Artık bir siteniz var ve içeriğini de eklediniz. Artık Google'a çıkmaya hazır. Çeşitli adımları da siz kendiniz halledersiniz artık. Tek yapmanız gereken içerik eklemeye devam etmek. Google sizin sitenizi indeksleyecektir. Çeşitli işlemler yapacaktır. Analizler verecektir. Artık sizin de bir siteniz var. Ve sadece 10 dakikada bunu sahip oldunuz. Bence çok güzel bir şey. Arkadaşlar site kurmayla ilgili ya da diğer videolarımla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız çekinmeden bana ulaşın. Instagram yoluyla ulaşabilirsiniz ya da yorum atabilirsiniz. Instagram'dan beni takip ederseniz bu tür sorunlarınıza anlık olarak yardımcı olabilirim. Sizlere yardımcı olmaktan inanın mutluluk duyuyorum. Ayrıca kanalıma abone olduğunuz için çok teşekkür ederim. Birçok abone kazandım bu ay. Eğer siz de abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok daha güzel videolar gelecek. Bu şekilde yararlı videolar da gelecek. Aynı zamanda eğer bu videoyu daha yararlı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yorumlarınızı aşağı bekliyorum ve düşüncelerinizi merak ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.